Annesinin kuzusu. Ben kendi açımdan bakarsam ben bir annesinin kuzusuyum Selin olarak gerçekten. Neredeyse her türlü sorununda bir uzmana danışıyoruz. Bu hoca kötü, başka bir hocaya götüreceğim öyle seni demedik falan diyor. işte. Başta hazırlanmak belki o psikolojik zor tarafı oydu. Sonra zaten hani senin gibi bir oyuncu için kolay olduğunu zaten düşünüyorum. Anneye bu kadar körü körüne doğrudur diyen biri için bir kere korkunç bir tokat oldu. Fazla rolü sahiplendim. Bence ben çok haklıyım. Daha anne de olmadım ama hep anne olma isteğim de var. Birazcık anneliğe de sanki yakınımda. Hiç eğlenen taraf değil, hep para alan. Para. Kubilay da beni rahatlattı. Ben birini terörize edeyim artık. Oyna, böyle değil böyle. Çok da yoruluyorsun. Böyle bir gibi bir şey oldu. Filmin teknik anlamda da bizim hani take'lerimizin çok olduğu bir film oldu yani. Görüntü İçerisinde onu yönetmenini de bulana kutlamak kadar. lazım bence. Sebastian. Sebastian Karayaz'ın. Baktım onlar 6'ya kadar karavandan çıkmıyor. Ne oluyor, niye diyorum. Sebastian'ın ışık şimdi oradan oraya gidiyordur, oradan Tabii şimdi oraya Sebastian gidiyordur. bir tarzı var ve biliyoruz onu. O diyor ki daha bitmedi abi bekleyin. Falan. Film benim künye sahnem gibi aslında psikolojisi ya. Necip'i çok sevmiş o be. Evet Necip senin yüzünden Ama bence. işte biraz önce söylediğim şeye geliyor yani. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Evet, biz yine bugün sinema müzesindeyiz. İstanbul Sinema Müzesi'ndeyiz. Ve yine güzel bir filmi, benim böyle çok keyifle izlediğim diyeceğim ama film öyle değil aslında. Tam birazdan tanımlamayı yapacağım size nasıl bir film olduğu ile ilgili. Ama çok heyecanla ve merakla izlediğim bir film oldu. Annesinin Kuzusu. Evet, tabii ki yanında Selin Şekerci, Necip Memili ve Umut Evirgen var, yönetmenimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, ben filmi tanımlarken aynen başta da olduğu gibi hani keyifle izledim diyeceğim, yanlış anlaşılacak. Aman da annesinin kuzusu olunca filmin ismi böyle çok keyifle izleyeceğimiz, hani gülerek izleyeceğimiz bir filmmiş gibi gelebilir. Ama aslında İsmiyle cismi müstesna. ters köşe yapıyor ve ben her sahnesini merakla, bir sonraki sahne nasıl gelecek ve bizi nereye götürecek, hangi duyguyla yüzleştirecek diye baktım. Ve şunu da hemen söyleyeyim. Hepimizin kendiyle yüzleştiği, ailesiyle yüzleştiği ve çok da böyle sinemada dokunulmayan noktalara da dokunan bir film olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hemen ilk lafı Umut'a vereyim. Evet Ne ya diyorsun? çok naif bir isim seçtik. Ya aslında bir korktuk anneyi, bu kadar anne kutsal bir durum varken bu kadar irdelememiz biraz da nasıl tarif ederim? Anneyi eleştirdikten de aslında daha da büyük bir duyguyla anlattık. Biraz anne terörü var aslında. Evet. Bir yapayım mı, yapmayayım mı yazarken başladığımda aslında biraz daha da fazlası vardı. Sonra senaryo sürecine ya 4. 5. draftta Feride Çiçekoğlu dahil oldu. O da bana cesaret verdi. Daha da fazlasını yapalım. Çocuğun duygusundan ilerleyelim. Ben biraz da protagonist olarak aslında Selin'in oynadığı karakterden gitmek istiyordum. O da tabii uçurtmayı vurmasınlar, işte umuda yolculuk, o daha ana duyguya odaklanmak istediği için burada çok taraflı bir şey anlatıyorsun. Aslında bu objektif bir yaklaşım değil. Çocuğun aklında kalan doğru olmayabilir. Yani çünkü bunun baba tarafı var, bir anne tarafı var. Hangisi doğru bilmiyoruz. Çocuğun zaten bir gerçekliği yaşından dolayı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. O yüzden çok fazla duygu koyduk. O yüzden keyifle de izleyemediniz. Çünkü sağdan soldan sürekli manipüle edilen, baskı kurulan bir karakter çıkardık. Murat, işte Kubilay oynadı. Evet yani çekerken de yani zorlandık demeyeyim ama uğraştık. Yani uğraştık. Ön hazırlığı süreci daha galiba bizim için psikolojik olarak da daha zordu değil mi? Evet. Yani Aynen öyle. Biraz dönem de olması, zamanın Evet. işte izlediğin için izleyecekleri çok done vermeyeyim ama zaman akışı değişkenliği de var. Ama bizim işin en güzel tarafı herhalde bana ilk gün sordurduğu soru gibi o. Yani bir kan bağı ya da akraba olunca insan birini sevmek zorunda değil ya da onunla anlaşmak zorunda değil. Filmin bir bölümü bunu da gösteriyor. İnsan kendi muhakemesini yapıyor yani. Hayatın neresindeyiz? Hani bugün baktığınızda işte ben çocuk sahibiyim. Pedagoga gidiyorsunuz, psikoloğa gidiyorsunuz. Çocuğa karşı hareketlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuğun gelişim sürecine etki etmemeniz gerekiyor. Onun kendi dünyayı tanıması, hayatı tanıması. Bir de öyle bir karakterimiz var ki bizim.
hayatta en yakınlarından gördüğü bir işkence haline gelmiş belki de. Psikolojisini darmaduman etmiş. Kararlar vermek zorunda bırakılan. Hani evladına insan bunu yapar mı sorusunu sorduran güzel psikolojik derinliği kuvvetli bir iş çıktı ortaya. Yani Evet. aslında insan evladına böyle bir şey yapar mıdan ziyade bence onlar da farkında değiller. Değiller, tabii. İşte o soruyu dışarıdan soruyorsun işte. Ya işte mesela ben kendi açımdan bakarsam ben bir annesinin kuzusuyum Selin olarak gerçekten. Ama yetişkinliğe geçiş sürecinde hayatına aldığın terapilerle de birlikte annesinin kuzusu olmak bir terapi konusu gerçekten. Evet. Çünkü ben bir sürü travmamı babamdan zannederken aslında annemden olduğu ortaya çıktı. Çünkü anne benim için o kadar kutsaldı ve ona o kadar bağlıydım ki ve anneme bunu söylediğim zaman yaşadığı üzüntü, şok, ben nasıl iyi anne olamadım. Hiçbir ebeveyn bence bunu galiba çok da bilerek yapmıyor. Çoğu ebeveyn yapmaz. Evet, ebeveynlerin en büyük sorunu bence kendi yaşadığı o neyse yanında elini tuttuğu şeyin gözüyle bakamıyor hayata ya da onu koymuyor oraya ve iyi bir onun şey gördüğü olsun. zararın farkında Tabii, değil tabii, yani. tabii. İyi bir şey olsun derdinde. Özellikle hani anne içgüdüsüyle daha da iyi, daha da çok sevgi göstereyim. Zaten sevgi sözcüklerinde gizlenen terör diyorsunuz ya. Çok doğru. Filmin ismi de o yüzden çok doğru bir yerden bakıyor. Ve hiçbir anne iyi, ya kötü olsun diye değil, iyi bir şey yapmak ister. Ya bütün anneler iyi bir şey yapmak ister. Ama orada işte onun dozu kaçtığında ya da çok farkında olmadan davrandığımızda, çok duygularımıza kapılıp davrandığımızda sonuçlar böyle olabiliyor. Bir de ben şunu da düşündüm. Mesela şimdi bu çağda biz çocukları işte pedagoglar, psikologlar, işte neredeyse her türlü sorununda bir uzmana danışıyoruz. Ruhsal durumunun iyi olması için de. Evet. Ama öyle olmasına rağmen yine de doğru kararlar vermeyebiliyoruz. Ya hayat da çok doğru hızlı- davranmayabiliyoruz. Hayat çok hızlı değişiyor bununla ilgili. Yani bugün konuştuğumuz şey 2 dakika sonra hani eskiyebiliyor ya. Evet. Ona yetişmek bence mümkün değil. Yani biz şey gözüyle de bakıyorum ben bizim filme. Biz kendi şizofrenlerimizi yaratıyormuşuz gibi. Biz de ebeveyn olduğumuzda belki evladımızın şizofrenik durumu olacağız. Hani John Nash'in gördüğü hayaller gibi oluyor bir süre sonra ebeveyn durumu. Biraz ileri gidersek akraba durumu. Ama Murat'ın yaşadığı şey, bir de bu ailenin özelliği çok enteresan. Adamın yaşantısı, Evet. kadını hayatına sokuş şekli, o süreçte hep çocuğun buna maruz kalması ve bunu hiç fark etmemesi o ebeveynin büyük bir tahribat yaratıyor. Bir de psikolog konusunda şöyle bir durum var. Bence genç yaşta psikoloğa, pedagoga yönlendirilen çocuklar aslında biraz da anne babanın haklı çıkması için aslında bak gideceksin, göreceksin ki ben haklıyım. Onaylanma duygusuyla bence isteğiyle yolluyorlar ve ondan sonra kendileri de tuş oluyorlar. Evet, öyle bir Bir durum süre var. sonra Bu sen de sefer gitmeye de başlıyorsun. bu hoca kötü, başka bir hocaya getireceğim öyle seni demediyse falan. de diye. Ona dönüşüyor iş. Ya Doğru. benim çok arkadaşımın işte çocuğu 4. falan 5. falan psikoloğunda. Abi o bilmem neydi, o alkolikti, o anlamadı beni, çocuk onu manipüle edebildi vesaire gibi. Bence de onaylanma duygusuyla çıkıyor. Bir de daha önce kötülük iyilik dediniz diye aklıma geldi. Biz senaryonun altına notlar yazıyoruz. Hani bazı cümlelerimiz oluyor. İçeride onun duygusunu kullanmak için ve en önemli bizim notlarımızdan biri şeydi. Zaten en büyük kötülük birine iyilik yapma haddi kendisinde bulmasıdır diyoruz ya. Öyle bir laf vardır Hoffer'ın. O da bizim önemli bir notumuzda. Aslında hepsi iyilik yapma haddini kendilerinde bulduğu için kötülük yapıyorlar. En büyük kötülük de o bence zaten. Evet, evet, kesinlikle öyle. Anne meselesine biraz gelmek istiyorum. Normalde bu cız olan konulardan bir tanesidir ya ve son yıllarda herhalde bir 20-25 yıldır annelik aşırı yüce bir yere konuldu. Çok fazla anlam yüklenmeye başladı. Oysa hani binlerce yıldır zaten yani insanlık var olduğundan beri bir annelik müessesesi var ve doğuruyor zaten kadınlar yani. Seni 9 ay karnımda taşıdım. Bu muydu karşılığı falan Evet gibi. ya da hani Sütüm haram olsun. ve anne olunca kadın daha hani yüce bir varlıkmış gibi ya da sen annesin bunu nasıl yaparsın ya da nasıl yapmazsın gibi bir sürü yargıyla dolanıyoruz tabii, yaşıyoruz bir taraftan da. O yüzden böyle anneyi eleştirmek ya da anneliği eleştirmek cız konulardan bir tanesi. Ama bu filmle bununla biraz da yüzleşiyoruz. Yani benim de 16 yaşında bir oğlum var ve izlerken filmi ya aslında ben ne kadar yansıtmamaya çalışsam da bazı travmalarımı Tibet'e yansıttım mı acaba?
Ya ben şurada şöyle davranmıştım, bak hiç öyle davranmasaymışım iyiymiş. Bence bu filmi tüm ebeveynlerin izlemesi ve çocukta nasıl bir tahribat yarattığı ve o anlık da değil, yaşamına nasıl bir iz bıraktığını görmesi açısından çok kıymetli. O yüzden Selin, sen orada yani bir kere aşırı iyi oynamışsın, yani böyle Ay, teşekkür döktürmüşsün. ederim. Tamamen gerçek bir anne ve zaten çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi, güçlü bir oyunculuğum var. Bu rol de aşırı üstünden geldiğin bir rol olmuş. Senin için dedin yani başta hazırlanmak belki o psikolojik zor tarafı oydu. Sonra zaten yani senin gibi bir oyuncu için kolay olduğunu zaten düşünüyorum ama o psikolojiye hazırlanmak ve kendi yüzleşmelerini de yaşamışsın ve annenin bu şekilde ele alınışı bir sinema filminde, tüm bunlara bakarak neler söyler? Yani başta benim için zordu dememin en büyük sebebi, şimdi dediğim gibi bende anne o toplumun da yücelttiği kısımda bende de. Evet. Ve bununla da çok gurur duydum hep. Anneye bakış açım, çünkü ben anneyle büyümüş bir çocuk olarak annem benim için kutsaldır ve ne dediyse okeydir gibi bir durum vardı hayatımda. Tabii bu ergenlikten sonra biraz da anneyle çatışmalarla falan değişiyor bir şeyler ama şimdi benim kadar anneye bu kadar körü körüne doğrudur diyen biri için bir kere korkunç bir tokat oldu okuduğum şey. Dolayısıyla da ben hep Umut'la senaryoyu tartışırken, konuşurken işte ne yaparız ne ederiz, Umut'la tartışmaya başladım. Ama yalnız bir dakika falan diye. Umut da dedi ki tam olarak bunu istiyorum zaten. Ya sen sabaha kadar savun. Zaten kadının olayı o. Yani yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünüyor çünkü. Öyle olunca tamam bu oyun olarak tatlı bir anahtar verdi elime ama bir yandan da körü körüne de doğruluğunu savunursam da detayları kaçırır mıyım korkusu da oldu. Bir yandan şimdi ortada çok haklı bir yerden eleştirilen bir anne de var. O eleştirileri duydukça da çok şahsıma aldım bunu. Ben biraz fazla rolü sahiplendim. Bence ben çok haklıyım. Bu arada bunu bazıları Bence da de. söylüyor. Yani Evet. izleyen herkes de çocuğu haklı bulmuyor ya da babayı haklı bulmuyor. Zaten biz ne babayı ne çocuğu Tabii. ne anneyi yüceltiyoruz ama bence anne çok haklı. Yani diyen çok insan var. Yani Annenin haklı olduğu Yerler taraflar tabii ki var. şüphesiz ama orada işte biraz şey oluyor. Şimdi full haklı da bulursan bütün derinliğini de yitiriyor rol bir noktada. Oralarda birazcık kendini parçalaman gerekiyor. Bir de tabii şimdi anne haklı haksızdan ziyade annenin de çocukluğuna da değiniyoruz ya filmde. Evet. Şimdi o kadar korkunç travmatik şeyler yaşamış bir kadın ki bir de onun da kendinde bulmaya çalışıyorsun. Umut filmle ilgili bizle, Necip ve benle bir araya geldiğinde şey demişti. Hepinizde karakterlerden biraz var. Çünkü arkadaşız biz ve biliyoruz birbirimizin travmalarını az çok. Dolayısıyla da ben oraları biraz kurcalamış gibi olacağım sizinle. Kusura bakmayın ama bu da beni yönetmen olarak daha güvende hissettirecek. O yüzden travmalarınızdan kaçmayın gibi bir şeyle gelmişti bize. Şimdi öyle olunca hem annenin travmalarını yaşa hem kendi travmalarını kurcukla böyle bir önü biraz benim için en azından zor geçti. Bir de bunun altından kalkabilecek miyim korkusu da vardı. Çünkü baktığın zaman okey travmalı oyun oynamak bir şey çok okey geliyor. Yaptık hepsini dizilerde vesaire ama şimdi sinema başka bir şey. Anlatmam bir de Feride yazmış. Şimdi iddiamız var bir şeyle geliyoruz. Onun da altından kalkmak, layıkıyla çıkmak falan bir kadın olarak daha anne de olmadım ama hep anne olma isteğim de var. Birazcık anneliğe de sanki yakınımda ama anne de çok kötü mü iyi mi falan benim kadın olarak benim için zor bir süreçti. bir de ya bizde çok oyunculuk da yapmadılar. Yani aslında oyunculuktan fazlası oldu. İster istemez normalde doğal oynamak isteyen oyuncular hani biraz daha oynamayayım, aşağı ineyim derken bizimkiler zaten hep oradaydı. Evet. Bir çok müdahale ya biz şeyde çok uğraştık. Tam duyguyu beraber oturtmakta. Yani Selin dediği gibi başta. Ondan sonrası aktı gitti zaten. Başlangıç süresinde de öyle oldu. Ben ilk başta yaşlardan dolayı hem Necip'in yaşı daha büyüktü, Selin'in yaşı daha küçüktü. Bir audition sürecine girdik. Ve çok sıkıştığım ve ard arda oluyor bunlar. Çok sıkıştığım bir gün evde kış bahçesinde oturuyorum. Necip Kenan gibi geldi. Ben onu çünkü sadece şey diye atmıştım. Bir önceki filmde de küçük bir rolü vardı. Ve o hep bana hadi bir dahaki filmi yaz. Şu anda aynısını yapıyor.
hadi hemen sete çık derken. Veriyor gazı. Evet, aynen. O para alan taraf, ben harcayan taraf olduğum için hemen sete Hiç çıkıyorum. eğlenen taraf değil, hep para alır. Para. Bir anda geldi, senaryoyu okuduktan sonra bu filmde de vardı, sürekli böyle el böyle durur. Bir konuşma tarzı, bir o saç falan. Öyle girdi eve. Yani şey oldum ben zaten, hani boşa audition, boşa yanlış şeylerle uğraşmışım. Okey, devam. Yani hiç konuşmadık bir daha, oynar mısın, oynamaz mısın? Sadece şeyde zorlandık, para. Selin'le de aynı şey oldu. Bizim, ya Selin benim çok eski arkadaşım ama kas direktörümüz Mine Güler. Biz böyle çok, belki 30'un üstünde audition aldığımızda bir Selin'le konuşsana dedi ya. Çünkü aslında kız 20 yaşlarında falan ilk yazdığımızda. Selin'le de bir ofiste oturduk. Yani 2 dakika, 3 dakika falan sürdükten sonra 2 saat sonra okuma provasına başladık. Ondan sonra yürüdük. Gerçekten etkileyici bir senaryo, serüveni, süreci, zaman atlamaları, zaman içinde Evet. yaşanmış. Özellikle benim Kenan karakteri için söyleyebileceğim hani öyle şeyler yapmış ki adam birinin psikolojisini, yani çocuğunun değil etrafındaki insanların da psikolojisini darmaduman etmiş. Biz hayatta hep unuttuğumuz bir şey var. Başladığımız şey çok keyiflidir. Hayatta ne olursa olsun bu. Sürecinde her şey sıradanlaşıyor ya. Bu hikayenin en güzel tarafı o, yani Kenan için. Yani tamam, bir süreç başlıyor. Belki çok acayip, çok etkileyici, çok mükemmel ama sonra o kadar hızlı bir sıradanlaşma haline geliyor ki yavaş yavaş ortaya o sıradanlığın içerisinde bu adamın yaptığı aslında psikolojik sıkıntıların, kötülüklerin, saçmalıkların, anlam vermemelerin hep kapatıp sen ne anlarsınlara girince iş bambaşka bir durum çıkıyor ortaya. Anneyle Burada çocuğun ama, yaşadığı. Evet. şöyle bir şey diyeceğim. Bu da bilinçli yaptığı bir şey değil. Sıfırdan gelen bir adam. Bütün o başarısı, bütün o serüveni, bütün arkadaşları, bütün çevresi. Sonuçta işte Güneş gibi bir kadın da bir şekilde, yani zorla orada değil ya. Tabii ki hiçbir şey zorla değil. Yani aslında kendisi öyle bir albeni ve aura yaratmış ve bu tutmuş. Ve aslında çok şey de değişti, yani bu biraz iddialı bir söylem olacak ama eskiden sinemada biri işte uyduruyorum, Kadir İnanır Türkan Şoray'a tokat attığı zaman wow olan bir dönemden, çünkü yaş grubu olarak öyle bir dönemden geliyor Kenan. O onun için böyle bir çok yücelten, ben işte alfa erkeğim, kadınlar bana hasta ya durumu. Bu da işte dediğim gibi birine kötülük yapma derdinde değil. O yüzden hepsini objektif anlattık diyorum. Yani öyle bir puzzle koyduk ki ressam bir kadın, daha modern diyebilirim. Ama bir taraftan çok daha zıtta bir adam. Yani iki uçta iki karakter ve ortada ikisinin karması bir çocuk. Yani çocuk da nereye gideceğini bilmiyor. Ben de bir babam gibi bir güçlü, kuvvetli, ya güçlü kuvvetli de değil de hani o tarzda, o karakterde bir adam mı olacağım, yoksa annem tarafına gideceğim, daha naif, daha sanatçı, daha modern, daha günümüze yakın mı olacağım da sıkışan da bir insan var. Yani sadece anne babanın terörize etmesiyle değil, kendi içinde de ciddi bir çatışması var. Bir kültür çatışması Evet. yaşıyor Tabii zaten. Kenan maruz bırakıyor çocuğa, öyle mottolar yüklüyor ki bugün çocuğunuza yapmayacağınız Adı şeyler. Murat En bir basiti, kere. hani Yani diyor ki Murat. erkek adam bunu yapar mı? Erkek adamın canı yanar mı? Erkek adam şöyle yapar. Yani hayata hep o kafadan bakarak işliyor bir şeyi. Maruz kaldığı durum da o oluyor aslında. Ama anneyle başka bir hayat yaşıyor. Dışarıda başka bir hayat yaşıyor. Anneyle babayla geçirdiği arkadaş dost meclisleri de ya da onunla geçirdiği vakit içerisinde maruz kaldığı şeyler de bambaşka. O da çok ağır bir psikolojik herhalde buhran yaratıyordur çocukta. Bu normal bir şey değil Ve çünkü. yaratmış. Kubilay da bu arada bunu çok iyi canlandırıyor. Kubilay çok Şu Kubilay- anda burada yok. Köyceğiz'de setteymiş. Ani bir set evet, çıkmış. dizi Yoksa çekiyor burada değil mi o? olacaktı. Kubilay çok keyifli oynadı ama acayip eğlendi. Kubilay'a nasıl karar verdin? Yine aynı şekilde bir ev buluşması, onu çok zorladım. Çünkü burasının ikisinin de karakteri daha uzun hayatlarında, daha çok tecrübelerinde, daha çok bilgi sahibi oldukları ve duygusunu bildikleri rollerde. Şimdi Kubilay diyaloğu yok neredeyse, sona kadar sıfır. Ve o durağanlığı nasıl oynayacağını da aslında bir yönetilmek isteyerek çıkarmak istedi. Ben en çok ben ikisiyle de çok zorlandım aslında. Yani
Set kolay geçmedi aslında. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hep kendi içimizde de çatışmayla geçti. Ama işte Kubilay da beni rahatlattı. Ben birini terörize edeyim artık. Oyna, böyle değil böyle. Yani zaten onların da... Ben biraz tek konusunda yorucu bir insanım. Öyle mi? Tabii. Öyle de ama şeyi görüyorsun. Tam kavgasını da edemiyorsun. Yani gözünde bir şey daha var orada çıkması gereken. Onu almam lazım telaşı var. Dolayısıyla da ya ama artık yeter de diyemiyorsun. Ama çok da yoruluyorsun. Böyle bir Beni oynamaya devam bir de ediyorsun. arkadaş olunca Filmin da zor psikolojisine oluyor. uygun bir çekim süreciydi Ya yani. biz şimdi gerçekten hani arkadaş olun şimdi ben Umut'la yönetmen olarak tanışsam belki bu kadar çatışmayacaktık. Evet. Bu çatışmak bizim aşırı işimize yaradı bu arada. Evet, Ya biz böyle Filmin genelinde sürekli kötü bir çatışmadan bahsetmiyorum. Olumlu Yani yansıyan. herkes Verimli. bir ipin ucunu tutup Olumlu yansıyan bir çekiştirdi şey. çok. Ben de çok böyle Kurcaladı. Evet, İnat kurcalıyordum. ettik karşılıklı. Evet. Ve o da filmin kimyasına çok uygun bir şey olduğu için de o da seviyor öyle şeyleri. Aslında bilerek de yaptı birazcık. Ama baştan söylemiş, bam telinize basacağım demiş yani. Yok ya bir büyüsü var ya bu işin. Hani Evet. sinema bir mucizedir diye. Gerçekten bir şeylerin take'lerinin fazla alınması önemli değil. Önemli olan o duygunun yönetmende karşılığının, oyuncuda karşılığının bulması ama filmin teknik anlamda da bizim hani take'lerimizin çok olduğu bir film oldu yani. Görüntü İçerisine onu yönetmenini de bulana kadar. kutlamak lazım bence. Sebastian Sebastian. Karayazım canım benim. Ama öpüyorum. şöyle Selin'le Necip'e yardımcı yönetmen işte saat 4'te set başlıyor diyelim. Baktım onlar 6'ya kadar karavandan çıkmıyor. Ne oluyor, niye diyorum. Sebastian'ın ışık şimdi oradan oraya gidiyordur. Ama Oradan şimdi oraya sevgili bir gidiyordur. tarzı var ve biliyoruz onu. O diyor ki daha bitmedi abi bekleyin. O da çünkü sakalı kaşır Bekler falan. yani. Ama o bana da da güzel bir şey yapmak istiyor. Yani Evet, o evet. duyguyu, o psikolojik duyguyu da geçirmek bu çok önemli sinemada. Işık, o görüntünün yakalayacağı Ben an. buradan şunu anlıyorum. Filmde oyuncular, yönetmen, işte görüntü yönetmeni, ışıkçısı, herkes böyle hani kendi işinde tırnak içinde manyak diyebileceğimiz. Öyle. Evet, aslında öyle karakter. hissetti. Güzeldi ama ya, o güzel. Ya, bu arada Ama başka türlü bu film olmazdı. Evet, evet. Ya iki şey söyleyeceğim. Birincisi Sebastian bana aslında bir konuda çok tokatladı. Ben biraz hani Kimya'yı da izlediniz, onun da röportajını yapmıştık. Aynı zamanda yeme içme ve çok mekanlarım ve onları kurmakta çok büyük bir iddiam olduğu için kendi içimde mekanın da aslında başrollerden biri olduğu hikayeler kurmayı seviyordum. Ama daha önceki görüntü yönetmenim de aynı şekilde onu destekleyen biriydi. Ama Sebastian hayatıma girdikten sonra bayağı şey kavgası ettik. Ya Umut niye, ya bu kimin duygusu arkadaş, şimdi biz niye bununla vakit harcıyoruz? Sanki bütün vakti kendisi harcamıyormuş gibi beni şey yapıyordu orada. Bir bu. İkincisi de çok tek konusu aslında gerçekten şu. Ben Kubilay'ın yakınını alırken Selin'le Necip'i dışarı çıkarmak istemedim. Flu'dalar, hiç net olmuyorlar ve delice hayır tam oyunu alacağım. Yani diyor ki görünmüyoruz, Flu'dayız yani bu kadar bağırtma. Yok bağıracaksınız yani. Onun sebebi de şu, Kubilay'ı o baskıda. Ya şimdi belki orada Selin olsaydı ona gerek duymazdım ama Kubilay bir tık daha dışındaydı bu karaktere. Yani Selim ve Necip'te tam cuk oturan bir şeydi ya. Ya Kubilay'ın iyi oyunculuğu da bunu destekledi ama yine de o maruz kalmayı ya aynı şekilde delirttim Necip'i de. Diyor ki çukur çektim kaç sezon abi, artık fünye patlatma diye bir şey mi kaldı? Hani küçücük odada, acayip bir yankısı olan odada kuru sıkı sıkmak diye bir şey mi kaldı? Hayır abi, o acıyı çekeceksin. Ya bir baktım fünyenin normal şeyleri dışında kartonlar falan geliyor çünkü ya fünye de çok acayip bir şey. Önce wireless'ta patlatacağız dedik. Silah patlıyor, fünye bir dakika sonra patlıyor. Bir de yani çıkaramıyor da Wireless elinde ama. patlayacak diye. İkincisinde silahtan önce patlıyor. Oğlum yeter artık diyor. Hayır abi tutturacağız. Bu sefer kablolar geldi 5 metre o uçtan basıyor, bu sefer kumanda başlıyor. Film valla film gerçekten film benim fünye sahnem gibi aslında psikolojik. Hani büyük sıkıntılı, başına bir şey gelecek, onun korkusu, ne zamana geleceğini bilmiyorsun.
Çok Evet, film yakınların öyle. var yanında, anne baba gibi bir kablo uzanıyor, hayat çizgin gibi yani gerçekten. Hani Allah'ım ne patlayacak acaba? Bir şey patlıyor ama dur onu söylemeyeyim. Sonunda yani filmin, sen izlediğin için biliyorsundur. Hani onun gibi gerçekten o yüzden demin sinema bir mucizedir. Biz take'leri belki çok aldık, belki çok böyle şeylere maruz kaldık ama içindeki hikayeyi de destekliyormuş aslında. Evet bu. evet, Sonra başka onun türlü farkına olmazmış. varıyorsun. Evet, Gerçekten. bence her şey böyle hani o Rayında mucizenin gerçekleşmesi için dört dörtlük olması gerekir ya, yerine Evet. oturması gerekir. Öyle de olmuş. Öyle de olmuş. O sıkıntı ya da o süreç, Biz o dört yoruculuk. dörtlük olmuyor diye sıkıntı yaparken aslında Her şey dediğiniz gibi oluyormuş onu dört yani. dörtlük yapan şey o Evet, sıkıntılar. oymuş meğer. Bir de zaman atlamasından dolayı şeyini de görüyorum yüzlerinde. Biz ne çekiyoruz zaman? Hani bir Hızlı çocuk zaman. geliyor. Tabii ki ya, karakterlerin ister istemez oyuncu mantığı şey diyor, abi diyor bu kadar zaman geçiyor ben hala aynıyım falan. Ya, aslında ya bu kadar Selim bir yürüyor. çocukla yürüyor. Başka bir Evet. dünyada. Bir Necip'le kavga ediyor. evet. Kubilay mı çocuk mu hangisi benim olduğum falan gibi enteresan bir Bayağı durum aslında oldu. bir Evet. problem çözer gibi izlediğimiz bir film. Evet. Şimdi yönetmen burada bunu anlatmak istiyor ya da Selin'in üzerindeki Mavi takım hep takım. aynı takım. İşte burada böyle tamam şu anda bir hayal bu herhalde. Bu gerçek değil. Bazen hayalle gerçek birbirine karışıyor. İlk sahnelerden birinde gördüğümüzü onu gerçek sanıyoruz ama meğerse çocuk o herhalde onu kendi hayal dünyasında öyle kurguluyor. Öyle olmadığını gördüğümüz şeyler oluyor. Farklı bir film. Ben çok dediğim gibi keyifle izledim. Keyifle diyebiliyorum herhalde değil mi? Keyifle izledim. Çünkü sinema anlamında yeni şeyler söyleyen, farklı anlatımlarda bulunan, farklı şekilde anlatan hem yönetmenlere hem oyunculara hem de filmlere ihtiyaç var. O yüzden oh be Evet, teşekkürler. dediğim filmlerden bir tanesi. Mesela filmi de gerçekten tam şey için yapıyorum. Röportaj öncesi konuştuğumuz nasıl buldun dediğimde tam umut filmi olmuş demek. Evet, tam umut filmi bence de. Onur Ünlü de bana o da çok hoşuma gitmişti. İlham veren bir film demişti. O Doğru, böyle o da doğru bir tanımlama Evet, yani bence. film güzel, kötü ya bu çok göreceli bir şey. Muhakkak. Ama ilham veren ya da işte benim bir çizgi oturtmam çünkü ayrı telden de çalmak istemiyorum. Çünkü bazen kendi içimde de çatışıyorum. Abi biraz daha dışarıdan bir şey yazayım. Habire kendimle ilgili kurcalamayayım diye. Ama bunu seviyorum galiba. Ama kurcaladığın noktalar mesela bu filmde onlar sadece senin noktaların değil. Onlar bizim noktalarımız. Yani hem Türkiye'de kurcalamamız gereken noktalar bizim noktalarımız. Hem de dünyalı bir film. Yani dünyada da hangi ülkeye gitsek bunlar yaşanıyor Kesinlikle. zaten 3 aşağı 5 yukarı. Şey Evrensel bir geldi şey. Daha da aklıma. beterleri. Bu anne konusunda enteresan bir şey geldi aklıma. Hatta ben şey dedim, bunu Selin'e bırakın diye. Adana Film Festivali'nde bayağı bir öğretmen, yani iyi eğitimli bir öğretmen. Yazık değil mi adama, yazık değil mi çocuğa? Ne olur kumayı kabul etseydi dedi. Evet, bunu bir öğretmen hanımefendi söyledi. Ve sağımda Feride, solumda Selim. Ben hemen geri çekildim. Saldırın. Buyurun. Yani işte şimdi Enteresan. burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz elbette. Kimseyi de yüceltmeye de çalışmıyoruz. Ne anneyi, ne evet, babayı, evet. ne çocuğu Çok vesaire. ortada her şey. Ve burada birazcık hani çuvaldızı kendine batır, annelik, bir şeyler sorgula derken bir yandan da kadının da erkek tarafından maruz kaldığı şeyi de gösteriyoruz. Tabii. Erkeğin kadın tarafından manipüle edilişini de gösteriyoruz. Yani burada bir tarafsız bir şey anlatılmaya çalışırken öğretmen olduğunu iddia eden öğretmendir. Yani kumayı kabul etse ne olurdu ki deyince böyle Kan beynine. Çok sevmiş. Çok sevmiş. Kalıyor insanın. Kıyamam çünkü demiş. Necip'i çok sevmiş o be. Evet Necip senin yüzünden bence. Ama işte biraz önce söylediğim şeye geliyor yani. Mesela öğretmen olmasına ben şaşırmıyorum. Az önce dedim ya ben yani kan bağı, akrabayız diye sevmek zorunda değiliz. İşte öğretmen diye hani her şeyi doğru söyleyecek manasına gelmiyor Ama bu çocuk eğitiyor. Yani. Tamam da Evet, işte bir müfredat ya eğitim. Duygu başka bir şey olur. Kendi içinden çıkan şeyi belki de portturdu ağzından bilemiyorum. Yani bu kültürden gelen Yani- bir insan neticede. Olabilir. Ama şunun da çok doğru bir yere, gelmek istediğim yerlerden bir tanesi oydu. Ya bu toplumda herkesin hassas noktaları, sinir uçları, travmalarının birçoğunu barındıran bir film Evet, bence. evet. Yani bir erkek manipülasyonu, Evet. kadını manipüle etme durumu, işte orada bir modern bir kumalık durumu. Üstelik bu toplumun en aydın kesimi olan sanatçı bir kadının böyle bir erkekle nasıl birlikte oluyor? Olmuyor değil ki. Yaşanan şeyler ve çocuğun iki kültür arasında gitgelleri, Gitgelleri. yaşadığı travmalar, psikolojik sorunlar,
işte annelik müessesesi, babalık müessesesi, öğretmenlik müessesesi, mahkeme salonu. Yani kullandığım metaforlar da, yani o mahkeme salonu belki gerçek bir mahkeme ama o bir aile mahkemesi de olabilir. İşte vicdanlarda bir mahkeme de olabilir. Yani bence çok fazla şey anlatıyor film. Evet, Yani birçok noktaya değiniyor. Spoiler vermek istemiyorum ama çok da gizli bir metafor artık. O yüzden söylemek istiyorum. EMDR tekniği var. Ve bu aslında en çok kullanılan metot 99 depreminde oluyor. Ve o travmayı atlatmak için, yani bu aslında uzun süreli yapılan bir terapi biçimi değil. Atıyorum 8 seans, 10 seans yapılan ve zihnindeki o travmatik durumu gözün kapalı bir şekilde sağ sol işte uyaranlarla, yani bunu bazen vurmayla yapıyorlar. Bazen kulaklık takıp sağa sol evet. ses vermekle yapıyorlar. Orada şunu istiyor terapist. Gözünü kapat ve seni işte zorlayan ilk çağrışımını yaptığı yere git. Evet. Aslında onu da kullanmak istedim. Kubilay'ın karakteri küçüklüğüne bir sarılıp şefkat vermesi, onunla barışması için öyle bir teknik kullandım aslında. O yüzden de 7 yaşındaki annesi ve babası hiç değişmiyor ve Evet. çocukluğuyla yüzleşiyor. Evet. Biraz O özgürleşmek, biraz sarılmak, ona bir sevgi vermek ya da ondan sevgi almak gibi bir sebepten. güzel dolayı. bir detaydı ve zaten onun üzerine kurulduğu da belli. Yani onu anladıktan sonra daha kolay yerleştiriyoruz filmi kafamızda. Necip, sana şeyi de sormak istiyorum. Oynadığın karakterler, yani mesela buradaki karakter biraz dizideki, daha önce oynadığın dizideki karaktere de biraz benziyor ya. Gayrimeşru hayatı olan bir adam Evet. olduğu için olabilir. Ama bir de sende şöyle bir şey var. Çok iyi bir oyuncusun. Teşekkür ederim. Yani yine döktüren oyunculardan birisin. Bu filmde de öyleydi yine. Ama hadi hem kötü adamı oynayıp hem bu kadar sevilmek. Bir Hep yapıyor öğretmene ya bile bunu. dedirttiğin lafa bak yani sen oynayınca. Ya biz, Bu nasıl bir şey? diğer arkadaşlarım katılırlar mı bilmiyorum ama biz bir şey oynarken bu iyi bu kötü algısıyla yapmıyoruz. Sadece Evet. haklı sebeplerini ortaya çıkartmaya Evet. çalışıyoruz. Bununla ilgili de doğru enerjiyi harcamaya çalışıyoruz. Kenan benim hayatımda oynamak isteyeceğim karakterlerin başında geliyor. Neden? Çünkü yarattığı şey kendi dünyasından çok uzakta bir şey. Yani bir kadınla birlikte olmak, ondan bir çocuk yapmak. Onu başkasının nüfusuna kaydettirmek Onu başkasının, falan yani. ya bir sürü şey şimdi burada anlatmayayım ama adamın tek derdi şu: hayata üreyerek devam etmek, yani benden sonra birisinin olması, onun resim çiziyor olması ya da ne bileyim çocuğun işte psikolojisinin bizim kavgalarımızdan bozulacak olması falan değil ki, hiç öyle değil. O yüzden ayırdığım nokta da o aslında. Evet. Kenan'ı güzel kılan benim için. Kendi düsturuyla hareket edip hiçbir şeyle ilgilenmeyen, tamam ben bunu yaptım ama size hesap mı vereceğim tavrıyla ilgilenen daha çok. Daha ataerkil bir çocuk yetiştirmeye çabalayan, annesinden elinden geldiği kadar nefret etmesini diyeyim, uzak durmasını sağlamaya çalışan filmde. Çünkü çok enteresan bir şey var. İzlediğin için söylüyorum, dikkat edersen. Çocuk hiç annesinin ve babasının güzel bir anını görmez birlikte. Evet. En güzel anı sünnet düğünüdür. Ama o da Orada da görmez. Yani. Evet, orada bence en çok mağdur olduğu yer. Evet, Evet, yani. en Yo, travmatik yani. eğlence maksadıyla Bir de söylüyorum. sünnet düğünü bence seçmen çok önemli bir şey. Onun üzerinden anlatman. Çünkü erkeklerin hayatında en büyük travmalardan bir tanesi bence. Ki sadece erkeklerin, tüm ailenin hayatında yani. Tabii ki de yani. Toplumda öyle bir gerçek var. Var. Evet, adam onu gövde gösterisi yapıyor. Çocuk arkada Ya, uyurken. onlar Kenan için bir şey değil ki. Onlar kim ki onlar? Yapacağım şovun sadece bir kısmı onlar Evet, benim aynen. ya. Onlar Garibim bir şey yok. Murat'ın çocukluğunu oynayan kardeşimiz, artık ne diyeyim onu bilmiyorum. Gerçekten uyudu orada. Evet, Gerçekten uydular. o terörü Canım yaşadı ya. yani. O teröre maruz kaldı Ya, yazık garibim yani. Evet. De onlara da bir sürü şey anlattık ettik yani, yetkili kişiler de sağ olsunlar. Ama bakınca mesela ne olursa olsun bu tür karakterleri oynamak her oyuncu için çok keyifli. Ayrımı çünkü çok güzel yazılmış, güzel anlatılmış. Sağ olsun Umut da çok yardımcı oldu. Ben de ona çok teşne oldum oynamaya. O adamın hayatında bir şeyleri kendi vücudumdan, kendi sesimden, kendi bakışımdan, kendi duygumdan aktarmaya. Şimdi Selin olunca, Kubilay olunca değerli birçok oyuncu Evet. arkadaşımız, dostumuzla beraber. Hatice Aslan var, evet evet. Hatice. O çok keyifli bir hal yarattı. Aslında bana sorsan mesela benim hiç oynadığım adamların hiçbirine benzemiyor Kenan yani. Ne bir şahsına münhasır bir herif.
Biraz şeyi de keyifli işte o anlattığım şey. O dönemde kalmış olması. Mesela bir planı var onun. Kenan benim için o yani. Kız çocuğunu gördüğümüz var ya hani bel plan çektiğim, hiç Kenan'ı görmediğimiz. O adam o. Aslında yok ki o herif. Evet. O sadece bir duygu, bir manipülatör, bir sıkıntı psikolojisi gibi, korku gibi hayatta var sadece. Hiç. Selin'in oynadığı karakter de hiçbir etkide de bulunamıyor ki adama. Böyle insanlar çok fazla var. Çok enteresan Çok yani. çok toplumda çok fazla olan aslında karakterler. Vurdum duymaz, umursamaz, ilgilenmez. Kesinlikle. Çok daha kötü bir şey. Çok öyle baba var. Selin'in oynadığı karakter gibi de çok anne var Anne, tabii evet. bir taraftan. Onun dozları artar ve inebilir, azalabilir ama 3 aşağı 5 yukarı çok karşılaştım. Belki hepimizin içinde öyle karakterler Daha var. gizildir o anneler. Evet. Biz biraz daha onu gösteriyoruz Evet, aslında. O anneler manipülasyonu daha doğru yaparlar. Evet. Bu güneşimiz biraz fazla... Sesin kısıldı mı? Yoruldu, Zaten yoruldu, çok demin bir yoruldu. şey anlattı ya işte Kubilay'ın yakını bağırtırma beni diye. Bağırdı. Sesim kısıldı çünkü diyorum. Çünkü fıtığım var bir de benim. Göbek fıtığım. Ay. Sürekli böyle oturuyorum. Çünkü sadece bağırmam gerekiyor. Bir de ben şey olarak da yönetmen oyuncu çatışması da çok yaşadım. Ya çok bağırıyorum diyorum. Diyor ki bağırması lazım. Çünkü Hakikaten öyle ağaç. İzleyince Ben de rahatsız oldum filmi izlerken mesela. O da bence iyi bir duygu. Yani ama o senin tercihindi Evet. işte Evet, ya. senin tercihin o. böyle ya uf falan oluyorum filmi izlerken. Ben şimdi kadını Güneş'i çok haklı bulduğum için Evet. bir şeyden de emin değilim. Şimdi okurken duygusunda böyle biraz antipatik gelmesi gerekiyor ya hani çünkü yaptığı şeyler antipatik. Şimdi ben çok haklı buluyorum. Ulan ben bu antipatiyi nasıl kazandıracağım ki Güneş'e dedim oynarken. İşte beni o kadar bağırdı. Ya film şöyle bitti. Bütün ekip Müthişti orada. bence o. Son sahne filmin. Artık 5 hafta olmuş, 4 hafta olmuş neyse. Ve hani alkışlayacağız, coşacağız falan zannediyoruz. Sünnetteyiz işte birbirleriyle tartıştıkları Murat kaçarken ki. Gerçekten film şöyle bitti. Yeter artık dedi çıktı. Ben bir tek daha alacaktım. Yeter artık dedi gitti bayağı. Son Çok da teki güzel bir alamayacaksın. plan. Ne alkış var, ne kimse kimseyi öptü. Sonra böyle bir bankta oturduk hep beraber gün doğuyor böyle yere bakıyoruz. Üstümüzden ne geçti diye. Üstümüzden ağır bir psikoloji geçti yani. Evet ama bence sohbetin sonu içinde çok güzel bir bitiriş oldu şu anda ben daha. Üstüne birkaç gün konuşabiliriz filmi. Evet, Yani tabii. öyle bir film. Bu da aslında bu kadar uzun konuşmamız ve daha da konuşma iştahımızın olması iyi bir film olduğunu da gösteriyor. Yani keşke her film için bu kadar iştahlı konuşsak. Şey söylemek istiyorum biz festivalde Oğlum, de para yok. söylemiştik de. Devam Hayır, etmeyin. filmi izleyenlerin hakikaten soracağı yani merak ediyorum hani çıkanlar şu soruyu soracak ben annemin kuzusu muyum yoksa kurbanı mıyım? Ben mıyım? bunu seviyorum çünkü yani hani akraba ailenin kuzusu muyum kurbanı mıyım? Evet. O kötü bir şey çünkü yani hep sen ne kadar tatlısın, ne kadar iyisin, nasıl ben sana asıl durumunu çok güzel anlatıyor. Aslında her kuzunun içerisinde, kuzuluğun içerisinde kurban olmak durumu da var Aynen öyle. yani. Kurban olmak da var. Birbirine geçmiş durumlar bence. Onu da bence çok güzel anlatıyor zaten. Yani o özellikle her anne Ama çok babanın güzel izlemesi çekti ya gerekiyor. filmi. Gerçekten hani böyle yüzü burada diye hep söylüyorum ama. Bir Eline saattir sağlık. konuşuyoruz sonunda övüyorsun ya yazıklar olsun yani. Alınan ücret. Bunu kesip araya koyalım. Buralarda övmemi gerektiriyor. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Ellerinize ederiz. sağlık. Çok sağ olun. Umut yine güzel bir film çekmişsin. Teşekkür ederim. Devamını diliyoruz ve İnşallah bekliyoruz. bakalım. İnşallah. Sizin de ellerinize sağlık. Çok Başta da teşekkürler. söylediğim gibi döktürmüşsünüz Çok sağ zaten. olun, Mükemmel estağfurullah. oyunculuklar, film güzel, oyunculuklar güzel, her şey güzel. Devamı gelsin. Sinemamızın Gelir. bunlara ihtiyacı var. Gelir gelecek. Güzel şeyler Ama yapıyor. biraz senin de herhalde yine hadi Evet, demen ya, Ben gerekiyor. yapıyorum. Her Tamam, gün. şimdi Başladı. Her gün bugün işte sinopsis tretman okuttum evde. Hadi Evet, diyor. güzel. Diziye başlayacaksın diyorum hadi çekelim. Ya güzel bir kafayla iş yapıyor. Değişik. Benim Evet. ruhum ihtiyaç duyuyor buna. Ya arkadaşım böyle bir şeyin içindeyiz. Niye yapmayalım ya? Yapalım yani. Bu güzel oluyor. Umut'un filmleri değişik. Değişik, güzel filmler. Bir Bence. Umut filmi izledik yine. Çok teşekkürler bu Teşekkür keyifli ederiz. sohbet için, film için de. Dediğim gibi böyle filmlere ihtiyaç var. Uzun uzun konuşacağımız, üzerine uzun uzun düşüneceğimiz yeni filmi bekliyoruz Umut. Teşekkürler. Senden de Ben her zaman peşindeyim destek zaten. bekliyoruz. Yani Ensesindeyim sıkıştır biraz. Tabii.
Selin'den hiç ses çıkmıyor pardon. Evet. Selin, bir daha Selin oynar mı bilmiyorum o Oynar, kadar oynar. bağırdıktan Ya hayır, sonra onların Selin'le. da yani sanki aralarında böyle gizli bir anlaşma varmış gibi sürekli birbirlerini fıt fıtı yapıyorlar. Ben söyleyeceğim yeri biliyorum. Teşekkürler. Evet, başka şeyleri izlediniz. Çok da keyifli bir röportaj oldu ama annesinin kuzusu Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, Atlas Sineması'nda 10'undan 17'sine kadar bir hafta burada gösterimde, mutlaka izleyin, kaçırmayın. Bir de tabii bu röportajın altına yorum yapmayı, beğeni atmayı ve başka abone olmayı unutmuyorsunuz. İyi seyirler.